Merhaba, konumuz uykusuzluk. Fibromiyalji hastaları özelinde uykusuzluk, huzursuz bacak sendromu neler yapabiliriz, hayatımızı nasıl etkiler, neden olur? Aslında uyku problemleri ve uyku sorunları çok geniş bir konu. Buna ayrıca bir ders yapacağız ama fibromiyalji hastalarımdan bir uyarı geldi. Birçok şeyini anlattınız, uykusuzluk üzerinde çok durmadınız diye. O nedenle bu videoyu yapıyorum. Şimdi fibromiyalji hastalarının çoğunun uykuyla ilgili problemi var. Zaten sabah yorgun kalkma, dinlenmeden kalkma fibromiyajinin önemli ana sorunlarından birisi. Sabah sürünerek yataktan kalkma. Çünkü uyku ve uyanıklık hayatımızın iki ritmi. Yani sonuçta uykuda her şey dinlenmiyor ama bir şeyler değişiyor ve hayatımızın büyük bir oranını uyuyarak geçiriyoruz. Uyku uyanıklık dengesi çok önemli. İyi uyku uyuyamadığımız zaman da ertesi gün hayatımız zehir oluyor. Yani bir şekilde çok acil bir durum, özel bir durumdan uykusuz kalan herkes bunu biliyor. Fibromiyalji hastalarına geldiğimizde bir bölümü uykuya dalmakta güçlük çekiyor, bir bölümü sürekli yatakta dönüyor, geceleri rahat derin bir uyku uyuyamıyor, bir bölümü ise gecenin bir vakti uyanıyor, böyle bir çok yorgunluktan akşam bir serilip kalıyor. Gecenin bir vakti uyanıyor, ondan sonra uyuyamıyor. Şimdi bunun nedenleri ne olabilir noktasında fibromiyalji hastalarındaki en önemli nedenlerden birisi huzursuz bacak sendromudur. Restless legs dediğimiz problemdir. Huzursuz bacak sendromu yüzünden uykuya dalmakla ilgili bir sıkıntı olur. Yatağa yatar, yatakta bir ayağını bir oraya koyar, bir buraya koyar, döner, hareket eder. Uykuya dalması geç olabilir. Şimdi bu birinci şeyidir huzursuz bacak sendromunun. Şimdi uyku laboratuvarı testleri yaptığımızda periyodik bacak hareketleri dediğimiz şey de bu tablonun içine girebilmektedir. İşte bu hastaların bir bölümü gece farkında olmuyorlar ama hani bacaklarını sürekli bir oraya atıyorlar, bir buraya batıyorlar. Hatta yatakta işini falan tekmeleyenler de olabiliyor farkında olmadan. İşte bu noktada işte uyuyor, ayak bacak hareketleri yaptırıyor. Ne olacak diyebilirsiniz. Aslında öyle değil. Beyin tam uyumuyor. Uykunun evreleri var. Beyin o derin uyku evresine geçemiyor. O bacakların her hareketi, her şeyinde beyin de bir şekilde uyku laboratuvarındaki elektroensefalogramla ve beyindeki o elektrik aktivitesini ölçüyoruz. Çünkü uyku uyanık dalgaları aynı değil beyinde. O derin uyku dalgalarına geçemiyor beyin. Bu da bir anlamda fizyolojik ihtiyacımız olan derin uyku ve uykunun getirdiği fizyolojik değişimler, bedendeki gerekli olan değişimler, sağlık için gerekli olan şeylerin yapılamaması demek oluyor. Böyle olunca da bütün gece işte tekme atıp dövüşüp şey yapıp uğraşmış ve sabah da yorgun olarak kalkıyor. Yani sadece bacak hareketleri, bacak kaslarını hareket ettirdiği için değil, beyin uyumadığı için. Gerçekten bir uyku fazları tamamlanamadığı için sabah yorgun kalkıyor. Bu önemli problemlerden birisi. Biliyorsunuz fibromiyalji hastalarının yani tam huzursuz bacak gibi olmasa da ayaklarında yanma, donma gibi şikayetler oluyor. Özellikle gece kalkıp ayaklarındaki yanmayla işte soğuk mermere, taşa, yere basmak ihtiyacı duyan, gidip ayaklarını soğuk suyla ıslatan veya bazen de sıcak suyla ıslatanlar olabiliyor. Bir suya tutanlar gidip dolanıyorlar. Bu da bir huzursuz bacağın içinde yer alan bir durum. E, Bunlar niye oluyor diye düşünebilirsiniz. Şimdi fibromiyajda bu benim 10 binden fazla hasta deneyimim var. Çok fazla hasta 20 yıla yaklaştı. Bu hastalara spesifik çalışıyorum. Biliyorsunuz migren ve fibromiyajı ağırlıklı çalışıyorum. Gördüğüm şu ki huzursuz bacağın altındaki nedenle migren yapılarının ve vücuttaki inflamasyonun altındaki neden aynı. Çocuklukta geçirilmiş bademcik iltihapları, onlardan oluşan boğazdaki depolarize alanlar, bütün vücudun fasya zinciri, kas zinciri ve bütün vücuttaki yapıda inflamasyonun ana unsurlarından biri oluyor ve buna bağlı olarak da bacaklardaki bu huzursuz bacak problemleri ortaya çıkıyor. Zaten dikkat edin
Bir şekilde boğazınız kötü, bademcikleriniz ağrıyor, şişti, sıkıntılıysa bacaklarınızdaki şikayetler de artar. Koreli olarak beraberinde o şikayetler de artar. Hatta ben kendimden şey yapayım. İlk bu işin bu bağlantıyı çözerken daha 2005 yılında 2005'te falan bağlantıyı çözdüm herhalde. Bunun boğazla ilişkisini. Sonra aklıma bir şey gelmişti. Çocuk ortaokuldayken ben bacaklarımda böyle sürekli bir ağrılar hissetmiştim. Ve kasaba doktoruna gitmiştik yine bizim ünlü İsmail Bey'imize rahmetli. Annem götürmüştü. Bu çocuğun bacakları çok ağrıyor diye. O da baktı büyüme ağrısıdır geçer dedi. Yine ben tabii ki yine kendi kendime sorguladım. Ya herkes büyüyor, herkesin bu kadar bacakları ağrıyor olamaz diye. Sonra yıllar sonra bu bağlantıyı çözünce ve çözerken düşündüğüm bir şey vardı. Ben çocukken abim çok hastalanırdı ama ben çok bademcik iltihabı falan geçirmiyordum. Bir ilkokulda antibiyotik kullandım hatırlıyorum. Bir ortaokulda, bir lisede. Yani böyle ciddi hastalandığım dönemler işte sonrasında hatırlıyorum ki o ortaokuldaki büyüme ağrısı denilen şeyler aslında o bademcik iltihabımın o antibiyotik kullandığım dönemi mütakip o dönemde olan ağrılardı. Aslında boğazımdaki depolarize alanların artması ve oranın aktifleşmesiyle benim ağrılarım olmuştu. Büyüme ağrısı da değildi aslında. Çünkü büyüme ağrısı diye bir şey yok. O ara yoğun bir şeyim vardı. Büyümüyordum o ara ben. Yoğun bir şeyim vardı diyorum. Büyümüyordum o ara. Ben aslında o lisede çok boyattım. Uzun boyluyum yani yaş grubuma göre, benim neslime göre uzun boyluyum ama ben ortaokulda ufak boyluydum. Sınıfın en önünde oturuyordum. Kısa boyluyum. Sonra lisede boyattım ben. Bu büyümüyordum da aslında büyüme ağrısı değil. Şimdi büyüme ağrısı dediğimiz şey bu yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Büyüme ağrısı diye bir şey yok. Hızlı büyüyor ondan bacaklar ağrıyor falan diye bir şey yok. Aslında yine bu boğazla ilişkili bir şey. Hatta çocukluk çağı migren veya migrenli şeylerin çocukluklarında büyüme ağrısı onun migren ekvivalenıdır diye geçer. İşte gazlı bebek, araba tutan çocuk, büyüme ağrısı olan bunların hepsi şeyle bağlantılanır. Çocukluk migreniyle migrenli olur bunlar diye bağlantılar. Aslında bunların hepsi birbiriyle yani o boğazdaki depolarize alan o olanın bütün vücuda verdiği olumsuz uyarım ara ara migren yapıyor. Ara ara bacaklarda huzursuz bacak yapıyor ya da büyüme ağrısı dediğimiz o ağrıları ve o sıkıntıları yapıyor. Algı şeyi geniş olduğu için araba kolay tutuyor diğer insanlara göre. Beni hala arabada bir şey okuyamam etkiler migrenim olmamasına rağmen şimdi. Sonuçta migren altyapısında bir oğlum var. Bebekken kolikli bebekti. Sonuçta ben anneme soruyorum çok hatırlamıyor ben kolikli miydim ama yani sonuçta oğlum kolikliydi. Kolikli olur, gazlı olur bebekler ama kıbızdım. Onu hatırlıyorum hayatım boyunca. Ta nöral terapi öğreninceye kadar 2004 yılında hocam göbeğime iğne yaptıktan sonra göbek deliğime, göbeğin iğne değilirken nöral terapide bizim ilk şeyimiz göbek deliği oraya uyarıyı düzelttikten sonra bağırsaklarım rahatladı. Ondan sonra kabızlığım yoluna girdi 37 yaşından sonra. Yani böyle şeyler var, böyle bağlantılar var. Yani vücudumuzda hiçbir şey boşuna olmuyor. Uyuyamıyorsak da bunun en büyük fibromiyalji ise gerek eğer, bunun en büyük nedenlerinden birisi huzursuz bacak ve onunla bağlantılı tablo. Ve bunun bağlantısında da boğaz bölgesi var. Peki. Tedavide ne yapacağız? Huzursuz bacağın tedavisinde iki şey önümüze çıkıyor en önemli olarak. Aslında üç aracı kullanıyorum ben. Nöral terapiyi kullanıyorum bir depolarize alanları repolarize etmek için. Auricula Medicine'ı kullanıyorum. Auricula terapi, Auricula Medicine birlikte. Yine boğazdan gelen uyarıları düzenlemek için o kulağı kullanıyorum. Kulak bir kontrol panelidir. Bunun üzerine konuşmuştuk daha önce. Onun işte yine de ayrı daha ayrıntılı bir ders yaparım. Bir de homeopatiyi kullanıyorum. Homeopati de çok faydalı oluyor huzursuz bacağın tedavisinde. Özellikle gelemeyen uzaktan görüşemediklerimde de huzursuz bacak tedavisinde homeopatiden çok faydalandığımı söyleyebilirim. Gayet doğal hepsi hiçbir yan etkisi ve yok ve çok iyi sonuçlar alınabiliyor. Peki
Başka nedenler uykusuzluğumuz için neler neden olabilir? Şimdi fibromiyalji hastaları özelinde konuştuğumuz için fibromiyalji hastalarının ya vücudunda yaygın inflamasyon ve bazen de özellikle romatolojik tabloyla birlikte olabiliyor. Buna bağlı olarak eklem ağrıları, özellikle büyük eklemler tutulduysa o ağrı da sıkıntı yaratabiliyor. Gece ağrısı da işte binen yatış pozisyonuna göre ağrı, ona bağlı olarak ağrı ve romatizmal patern de sıkıntı yaratabiliyor. Boyun ve bel fıtıkları sorun yaratabiliyor. Gece sıkıntı yaratıyor. Yattığı yerde işte dönerken hareket etmeye kalktığında o tarafa yatamıyor. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Yani tamamen bu mekanik kas iskelet sistemiyle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Onun dışında da uyku döngüsü, uyku hormonları, uyku aksı yani fibromiyalji hastalarında genel hormonal düzeyde tiroidinden pankreasına, böbrek üstü bezlerine hepsinde bir sıkıntılar olabiliyor ve bu inflamasyonlara bağlı olarak da sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Şimdi tedavide ne yapılabilir? Şimdi ben ne yapıyorum önce söyleyeyim. Ben genel vücut inflamasyonunu azaltıp işte posturolojiyle sistemi düzenlediğimde beynin bile akışı daha rahatlıyor ve genelde uyku sorunu hastalarımda kendiliğinden çözülüyor. Sistem regüle olup dengeye oturduğunda kendiliğinden çözülüyor. Uykusuzlukta homeopati denenebilir, homeopati uygulanabilir. Homeopati uygularken uykusuzluğa yönelik remediler tabii ki var ama daha çok faydalanacağımız kişi o kişiye uygun olan, o kişinin yapısına uygun olan remedidir. Zaten yani sistemi regüle ettiğinizde uyku sorunu da kendiliğinden çözülüyor. E, Uykusuzluk için kullanılan şeyler yok değil, var. Mesela Passiflora'nın, Avena sativa, valerian bunların homeopatik remedileri de var. Hatta Helios'ta bunun üçlü kombinasyonu var uykusuzluk için. X düzeyinde olunca biliyorsunuz yani çok düşük potensite yani neredeyse hani maddesel bir şey biraz fitoterapiye yakın bir düzeyde almış oluyorsunuz. Hani homeopatik bir tedaviden daha çok birazcık rahatlatıcı gibi bir şey. Hani uyku ilacı almaktan bana göre daha mantıklı ama en güzeli uykusuzluğun altındaki yapıyı çözüp düzenlemek. Yani bazen olabiliyor. Geçen gün bir hastam daha üçüncü seansına gelirken şey söyledi. Çok yoğun bir iş adamı ve çok sıkıntısının olduğunu, uyuyamadığını söyledi. Daha tedavisi sürmesi gerekiyor ama yapısına uygun olarak o andaki bulunduğu duruma uygun olarak da uygun remediyi verdim. Ertesi sabaha çok rahat uyumuştu. Şimdi bir iş toplantısında. Yani bazen böyle kullanımlarda faydalanabiliyor. Yani gayet doğal, daha iyi hissedip hatta ertesi gün kendini daha izinde hissettiğini, iyi hissettiğini de söyledi. Yani sadece gece uyumanın ötesinde zihinsel olarak, e, performans olarak da daha iyi duruma geliyor. E, Onun dışında da dediğim gibi uyku ilaçlarının e, çok sevimli değil. Aynı zamanda antidepresanların uykunun döngüsünü bozduğunu, diş sıkmayı arttırdığını unutmayalım. Hani antidepresan değil, antidepresan gibi geçiyor ama amitriptilin birazcık kendi yan etkisi uyku yapıyor. Diş sıkmayı da azaltıyor. Hani benim tek kullandığım ilaç gibi diyebilirim. Uzun 20. yılımdayım. İlaç tıbbı uygulamıyorum. Beni takip edenler biliyorsunuz. Peki uyku ile ilgili uykusuzluğu tek başına ayrı alırız. Fibromiyalji hastalarında huzursuz bacağı unutmuyoruz. Onunla ilgili tedavi olabileceğini de unutmuyoruz. İnflamasyon azalınca düzeliyor ama yine de uzaktan da homeopatiden faydalanabilirsiniz böyle bir sıkıntınız varsa. Artı antidepresanların böyle bir etkisini de unutmuyoruz.